Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar bugün 4 tane tespihim var. Hepsi de birbirinden güzel. 3 tanesi maskot tarzı, tam 33'lü değil. Bir tanesi 33'lü. O 33'lü olan da çok yeni bir malzeme. Hatta aslında çok uzun süre burada beklemiş. Renk almış ama ilk defa yaptığımız, kestiğimiz bir malzeme oldu. Sizlere onları gösterelim. Şimdi arkadaşlar hemen M16 malzememizle başlayalım. Bu M16 malzemem cilasız arkadaşlar. Şöyle hassas işçilik çalışıldı. Size detaylarından bahsedeyim. Hemen baştan başlayalım. Ölçülerini söyleyelim. Ondan sonra başlayalım. Evet. 14,5'a 17. Düz ağzı yumurta arkadaşlar. 14,5'a 17. Şöyle biraz düz ağız kapsüle de benzemiş. Evet, neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle palo fren çalışıldı. Daha sonra şöyle detaylarını bir daha göstereyim. Tek parça kısa tok imame, hassas işçilik, kalın delik. Kaç tane varmış? Duraksız yapıldı. Evet. Şu düzgün tutamadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ile yapıldı. Sahibine hayırlı olsun. Şöyle bir bakın. Evet. Şöyle iç rengini görebilirsiniz. Bu arada malzememiz cilasız arkadaşlar. Cilasız olduğu için hissiyatı elime çok güzel geliyor. Daha çekilmedi malzeme tabii. Şıkır şıkır olacak. Çok güzel bir boy. İri boy sevenlere gerçekten çok iyi. Harika. Şimdi bunu şöyle kenara bırakalım. Sahibine hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullansın. Evet, kumpasımız biraz yer kapladı. Şunu alalım. Şimdi bu da küsen malzememiz. Kırmızı tonda bir küsen malzememizdi. Hafta sonu kampanyalı satılan malzemelerdendi bunlar arkadaşlar. Bu da kurtaran boy yaptık ama ölçü aldık. 8'e 12 olacak şekilde çalıştık. Tabii tam 33'lü tespihi çıkaramadık ama yine de mükemmel bir tespih ortaya çıkarmış olduk. Hemen size bunun detaylarından başlayalım, anlatalım. 8'de 12'yi kısa tok imame, ince delik, kaçlı çıkmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27'li bir tespih olmuş arkadaşlar. 50 dolduruyor. Çok güzel. Kurtaran boy bu. 33'lü çıkartamadık maalesef. Şöyle malzemenin iç rengine şöyle hafif bakalım, şu damarlara dikkat edelim aslında. Şöyle yakın tutmaya çalışayım. Bakın iç rengi kırmızı arkadaşlar. Bakın ayırıyorum. Bakın bunun böyle kızaracağını düşünün. Harika bir tespih olacak. Şuradaki patin de bu durumu izah ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir tespih. Çok güzel bir malzemeydi. Son parçaydı. Alan abi gerçekten çok iyi yapmış. Çok güzel bir tespih çıktı ortaya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Harika. Evet. Çok güzel bir tespih. İyi günlerde kullansın. Malzemenin sertliği vesaire de gayet güzel arkadaşlar. Güzel. Çıtır çıtır bir malzeme. Eskimiş çünkü kesilmiş, eskimiş bir parçaydı.
Evet. Şöyle koyduk. Şimdi bir tane de şöyle hemen koduna bakıyorum arkadaşlar. D66 çift renk çalıştığımız bir malzeme. Abimiz çok sabırsızlıkla bekliyordu. Evet, çokça da aradı çünkü gerçekten kavuşmayı özleyecek kadar güzel bir malzeme. Çok hoşuma gitti benim de. Şöyle detaylara bakalım yine. Bal sarısı tonunda arkadaşlar malzememiz tabii ki ne olacak? Kızaracak. Kırmızı tona doğru. Önce orange, sonra kırmızı tonuna doğru gidecek. Ölçülere bakalım. Ölçüler kaça kaç? 10'a 13 kaçlı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19'lu yapılmış. Duraksız bir tesbih arkadaşlar. Durağı yok. Öyle istendi. Sahibine hayırlı olsun diyelim bu vesileyle. Şimdi şöyle detaylara bakalım. Kısa tok imamemiz var tabii ki. Çift renk yine. Şöyle renkler delik ucunda. Şöyle boyunu da gösterelim. Hem iri hem belde demişim. Elde bilekte çekilebilecek bir tesbih. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın diyelim. Şöyle koyalım. Şimdi son parçamızın bir özelliği var. Son parçamızı ben size göstermeden önce şöyle anlatayım arkadaşlar biraz. Malzememiz esasen şu. Şöyle bakın, içi pembe tonda arkadaşlar. Böyle şeker pembesi tonunda çok güzel bir rengi var. Bu malzemenin hikayesini de size anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu malzemenin asıl parçasını göstereyim size. Bakın ne kadar renk almış. Görebiliyor musunuz? Harika. İç rengine bakın. Bu malzemenin dışına bakıp bu renk olabileceğine inanmak istemiyor insanlar. Bu malzemenin içi arkadaşlar, bu da renk almış kısmı. Bu malzeme biraz ilk geldiğinde, üstü de böyle arkadaşlar. İlk geldiğinde kıtır tondaydı. Kıtır tonda olduğu için ben içinin kabarcıklı olacağını düşünerek bu malzemeyi ayırmıştım. Ama malzememiz sadece kıtırmış arkadaşlar. Ne derler ona, kabarcık falan hiç yok içinde. Nasıl bunu ortaya çıkardık? Bu kenarda duruyordu. Çok değerli bir müşterimiz geldi, bu malzemeyi gördü, bundan tespih istiyorum dedi. Tabii malzeme öyle kesildi, ortaya çıktı. Dedim ama kabarcıklı vesaire, ben o riske giriyorum dedi. Malzemeyi aldı. Buradan o arkadaşımıza da selam olsun. O anlar çünkü konuyu o biliyor. Arkadaşlar sonra bir tesbih de bize yapalım dedik. Öyle bir tesbih yaptırmış olduk. Ortaya çıktı. Şöyle malzememizi iyice gördünüz. Tekrar bir ışık vuralım. Bakın iç rengi böyle arkadaşlar. Çok güzel renk alacak. Daha bu malzeme daha kendisi de renk alıp gidecek arkadaşlar. Her şey renk alıp gidecek. Çünkü ben her defasında size söylüyorum. Malzeme yeni yapılıyor ama orijinal bir malzeme arkadaşlar. Malzeme orijinal olsun, isterse gözünüzün önünde dökülsün arkadaşlar. Bu malzemeler eskiyecek, kırmızı tona gelecek, işte geçişine göre. En son bak şuralar daha çok kızarmış. Kırmızı tona gelecek en son, ondan sonra artık onlara değer biçemeyeceksiniz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunu da böyle bırakarak tespihimi size göstereyim arkadaşlar. Şöyle hassas işçilik çalıştık arkadaşlar. Şöyle imamenin oraya ışığı vurabiliriz. Bakın. Renk tonuna bakın. Böyle krem tonunda çıktı. Şöyle yaklaştırayım. Beyaz beyaz damarları var. Daha ortaya çıkmamış tabii ki. Çekildikçe güzelleşecek. Bu tespihimiz bize yapıldı arkadaşlar. Bunu sahiplendirebiliriz. Yani böyle gerçekten çok hoşuma giden bir ton da oldu. Gideceği renkler vesaireyi de görünce, bakın şu tonlara geleceğini düşününce gerçekten çok hoş. Çok hoş. Ölçüsünü ben size söyleyeyim. Tespihimin de detaylarını vereyim. Bakalım. Belki birine sahiplendiririz arkadaşlar. Sahipsiz şu anda. 11'e 15. 11'e 15 arkadaşlar. Ne dar ağzı fıç olmuş, ne geniş ağzı fıç olmuş. Tam ortası olmuş arkadaşlar. Hassas işçilik.
Kalın delik. İpini değiştirebiliriz isteyen olursa. Evet, başka bir ip de takabiliriz. Bu ip evet biraz aykırı tabii ki. Mesela aykırı sevenlere gidebilir. Evet. Malzeme eski olduğu için sesi de çok iyi arkadaşlar. Harika. Tabii ki kalın delik. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.